Merhabalar, Doktor Sevil ben. Bu haftaki konumuz estetik mi yoksa küçük dokunuşlar mı? Bunları şimdi yaş gruplarına göre kademe kademe anlatmaya çalışacağım. 20'li yaşlarla başlayalım. En güzel, en taze zamanlarımız. Tabii ki yüzümüzde herhangi bir sarkmamız yok. Sadece cilt problemlerimiz var. Cilt problemleri neler? Akneniz olabilir ya da ergenlikten kalma akne skarlarınız olabilir. Biz bunlara yönelik size mezoterapiler yapıyoruz. Cildin kalitesini arttırmaya yönelik işlemler yapıyoruz. Lazerlerle cildin yine o çukur izlerini geçirip kızarıklık varsa, akne ya da cilt problemleriniz varsa bunları geçirmeye yönelik işlemler yapıyoruz. Ya da yüzünüzde beğenmediğiniz bir anatomik yapı varsa, mesela dudaklarınız daha volümlü olsun istiyorsanız ya da yanaklarınız daha belirgin, çeneniz biraz daha uzasın, çene hattınız daha netleşsin istiyorsanız böyle durumlarda dolgudan faydalanabiliyoruz. Dokuyla çok uyumlu, istediğimizde eritebildiğimiz, yan etki insidansı çok düşük olan dolgu uygulamalarıyla da yine sizin yaşınızın ve aynaya baktığınızda kendinizi en iyi hissettiğiniz halinize getirebiliyoruz. 20'li yaşlardaki ana hedefimiz hiçbir zaman cerrahi değil. Tabii ki burnunuzu beğenmiyorsanız ya da kepçe kulak ameliyatı olmak istiyorsanız onlar için cerrahi tabii ki bir alternatif. Bunlar değilse ama sarkma probleminiz tabii ki daha bu yaşlarda yok. Cilt kaliteniz zaten çok güzel, kollajeniniz sımsıkı. Biz sadece mevcutu koruyalım. Deri kaliteniz biraz daha artsın istiyoruz bu yaşlardaki. Benim ana hedefim bu. 20'lerin sonlarına geldiğimizde, 30'ların başına geldiğimizde artık ben botoks tedavisi yapmak istiyorum. Botoks aslında bir tedavi. Tabii ki ömrü olan bir işlem ama kırışıklarınızı düzenli botoksla kalıcı olarak açabiliyoruz. Şu an ben kendimden de örnek verebilirim. 30'ların başı değilim ama olsun. Şimdi 30'ların başından beri ben botoks yapıyorum kendime ve düzenli yapıyorum. Aslında şu anda benim botoksumun vakti geldi. Baharla birlikte şimdi tekrar botokslanacağız. Ama bakın kaşlarımı kaldırıyorum, sinirleniyorum, gülümsüyorum. Bunları yaptığımda evet mimikle birlikte kırışıyorum ama yapmadığımda alnımda, göz çevremde ve kaş ortamda bir kırışıklık göremiyorsunuz. Bunu botoksla sağlıyoruz. Botoksla kalıcı iyileşmede aslında düzenli uygulamalarla sağlayabiliyoruz. 30'ların başında da benim en çok size önerdiğim tedaviler arasında geliyor botoks. Ben eğer sizinle 30'ların başında tanıştıysam yine 20'lerdeki problemleri 30'larda da devam eden hastalarımda öncelikle cilt kalitesini arttırma yönünde tedavi ediyorum. Birlikte artık 30'ların ortalarında orta yüzde çökmeler başlıyor kadınlarda. Özellikle bu yaşlar anne olduğumuz yaşlar, ani kilo alıp kilo verdiğimiz yaşlar, lohusalık geçirdiğimiz yaşlar olduğu için biz bu yaşlarda mümkün olduğu kadar bu orta yüz çöküklüklerini küçücük küçücük dolgularla, lift noktalarına yapacağımız dolgularla yüzünüzün yine o eski 20'li yaşlardaki aydınlık haline gelmesini sağlayabiliyoruz. Dolguya başlamak için en ideal yaş aralığı 30-40 aralığı. Bunu lütfen unutmayın. 40'lardan sonra yapacağımız dolgu miktarı da artıyor ve doğal sonuç alma olasılığımız da azalıyor. İdeal yaşlar dolgu ve botoksa başlamak için tam da bu 30-40 yaş aralığı ve benim en çok hasta grubum da 30-40 yaş arasında zaten. Cilt kalitenizi artırdık. Bunu mezoterapilerle sağladık. Yine lazerlerle, yine cihaz işlemleriyle kaliteyi arttırdık. Bir yandan da küçük küçük çökmelere dokunuşlarla dolgularınızı ve artık kırışıklıklar oturmasın diye botoksunuzu yaptık. 30-40 yaş aralığındaki ideal tedaviler bunlar. Yine bakın ameliyattan hiç bahsetmiyorum. Yani yine biz sizin cilt kalitenizi arttırarak küçücük dolgu ve botoks işlemleriyle yine enjeksiyonlu işlemlerle cilt kalitesini arttırarak ameliyatı yine biraz daha öteledik. Geldik 40'lara. Yine başa alıyorum. 40'lardaysanız ve ben sizinle yeni tanıştıysam o zaman bazı hastalarda özellikle de genetik yatkınlıklı olabilir, ani kilo alıp vermeye bağlı olabilir ya da geçirdiğiniz bir hastalığa bağlı olabilir. Orta yüzünüz çok çöktüyse, artık şurada sarkmalar başladıysa o zaman dolgularla tabii yine başlıyoruz. Birlikte ip askıları da artık gündeme almak gerekiyor. Çünkü sadece dolgularla yüzü yukarı kaldırmak için çoklu dolgu kullanmak o zaman da yüzün biraz
3 boyutlu görselde büyümesini istemediğim için iplerle destekliyoruz. Ameliyatsız yüz germe cihazıyla da artık 30'ların sonu 40'ların başında tanışma vaktiniz gelmiş oluyor. Bu arada tabii ki biz yine mezoterapilerle, lazerlerle cilt kalitenizi de arttırmaya yönelik işlemler yapıyoruz. Çok fazlaysa sarkmanız, hastaya mutlaka en baştan konuşup söylemek gerekiyor. Hani sizi görüp değerlendirmem en önemlisi. Ameliyat seçeneği artık yavaş yavaş gündeme gelmeye başlıyor 40'ların ortalarında. Hala ama biz işte sizinle 20'lerde tanıştıysak ya da 30'ların başında ve biz düzenli güzel işlemlerimizle gidiyorsak 40'larda da yine ameliyat aslında bizim gündemimiz olmamış oluyor. Kendimden bunu anlatabilirim. 39 artık 40 olmak üzereyim. Çene hattım, boynum, işte nazolabiyallerim, elmacıklarım ameliyat olma aralığında değil. Belki de ben bu işlemlerin hiçbirini yaptırmasaydım, işte küçücük dolgularla, cihaz işlemleriyle, botoksla cildimi desteklemeseydim bu yaşlarda işte bu sarkıklar canımı sıkıp belki ameliyat seçeneğini düşünmem gerekebilirdi. Şu an gündemimiz bile değil çünkü küçük dokunuşlar ameliyat olasılığını olabildiği kadar öteliyor ya da azaltıyor. Sonuç olarak demem o ki estetik cerraha tabii ki gidebilirsiniz ama öncesi ben bir göreyim, değerlendireyim. Biz küçük dokunuşlarla halledebilecek miyiz bunu? Üstesinden gelecek miyiz? Deri kalitesini artırırsak ameliyat olasılığını gündemden kaldıracak mıyız diye bir görüp değerlendirip ondan sonra hayır yok. Bunlarla olmaz. İp askı da yapsak, dolgu da uygulasak sizi mutlu edecek düzeyde bir sonuç alamayız dersem işte o zaman estetik cerrahlarımıza gidersiniz. Onlar çok güzel hani buralardan fazla derileri alıp üzerine yağ enjeksiyonları yapıp sizi yine o genç diri cildinize kavuşturabiliyorlar. 50'lerden sonrası ise konuştuğumuz, evet belki o zaman gündem, eğer o zamana kadar hiçbir şey yaptırmadıysanız öncelik estetik cerrahi operasyonlar olabilir. Bu da biraz yine ama genetikle alakalı. Yani 50'lerin başında olup çok iyi yani kendini korumuş cilt kalitesi olan hastalarım var. Yine ameliyat ilk seçenek olmamış oluyor. Geldik 60'lı yaşlara. 60'lı yaşlardan sonra hala cilt kalitenizle ilgili bana hiç gelmediyseniz, ben sizinle sadece 60 yaşınızda tanıştıysam o zaman ilk tercihimiz ameliyatlar olabilir. Ben mutlaka danışan hastalarıma ilk sorduğum o oluyor. Ameliyat düşünüyor musunuz? Ameliyat ister misiniz? Hiçbir şekilde ameliyat düşünmüyorsa o zaman elimizden geleni yine de yapıyoruz. Ama ameliyat bir seçenekse 60 yaş üstünde öncelik seçenek olabilir. Öncesinde cilt kalitesini arttırmak, deri kalitesini arttırırken bir yandan da sizin sarkmalarınızın önüne geçecek doku kayıplarınızı yerine koyarak ameliyat seçeneğini olabildiği kadar ötelemek aslında bizim klinikteki ana hedefimiz. Bu haftaki konumuz ameliyat mı, küçük dokunuşlar mıydı? Tabii ki önceliğimiz her zaman küçük dokunuşlar. Bazen küçücük dokunuşlarla da sizin tahmin edemeyeceğiniz kadar iyi sonuçlar alabiliyoruz. Sizleri de kliniğime beklerim. Küçücük dokunuşlarla çok güzel sonuçlar almak için Nişantaşı'ndayız, buralardayız. Buyurun gelin. İyi hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın.